Evet. Yine geldim. Ben Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, herkes kanalıma hoş geldi. Bütün dünya, aynen. Çünkü o kadar çok ülkeye yayın yapıyoruz ki, aynen. Orada yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videonun konusu Boğa burcu yeni ayında Boğa burcunun asıl konusu olan konuyu açmak. Nedir? Abi durum çok kritik. Durum çok kritik. Bildiğiniz gibi değil. Neden? Çünkü Boğa burcundaki yeni ay, Boğa burcundaki yeni ay çok şeye gebe. Neye gebe abi? Boğa burcunun konusu ne? Sırf konfor değil. Boğa burcunun konusu sırf konfor değil. İkili ilişkiler, cinsel ilişkiler ve cinsel ilişkilerde boğanın karşı aksi akrep olduğu için, aha da burada, akrep olduğu için o konunun üstüne aşırı bir vurgu yapıyor. İkili ilişkilerde keyif, tensellik, yemek, estetik görünüş, bunlar zevk, seks, bunlar ön plana çıkıyor. Bunlar kaçınılmaz. Aynen. Şimdi Boğa burcu yeni ayında bir Plüton retrosu denk gelirse eğer, bu geçmişten kopalabilememe. Yani orada takılı kalma verir. Ama aynı zamanda Achtung, daha önemli kısım var. Venüs ikizler burcunca arkadaşım. Venüs ikizler burcunda. Bu çok canlı bir iletişim ağı katıyor bize. Atalım hemen yarına. Evet, tam burada. Boğa, Eros, Aslan burcunda muazzam bir kare açı yapıyor. Eros ne? Cinsel dürtüler. Aslan'da olunca bu cinsel dürtüler ego ile birleşir. Ego ile birleşirse dönüşüm zorlanır. Bak Kova'ya gidiyor, Plüton'a. Dönüşüm zorlanır. Hem de çok sağlam dönüşüm zorlanır. Gece Fortuna, ay, güneş hemen yanında, ona hiç girmiyor. Ay'a gidiyor. Geceki dürtüler. Ve bunu baz alan Neptün Koç yaşamsal illüzyonlarımız. Ve niye? Çünkü Mars spontane hareket ediyor kardeşim. Mars spontane hareket ediyor. Spontane etkiler yaratıyor bize. Spontane etkiler ne? Dürtüsellik. Dürtüselliktir bu. Neye? Eros Aslan'a. Egomu tatmin edeceğim dürtüselliği. Cinsel egomu tatmin edeceğim dürtüselliği. Oraya gidiyorsun da arkadaşım, Venüs ikizler burcunda. Ya o bir illüzyonsa, sen hayallerinin peşinde koşturuyorsun duygusal hayatında, ama Neptün Koç burcunda muazzam bir illüzyon yaratıyor sana. Bunun böyle olmasını istiyorumla bu böyle olacak sezgisi karışıyor. Hepsi birbirine giriyor. Ama ben böyle sezmiştim. Hayır. Öyle olmasını istedin. Eros Koç. Öyle olmasını istedin. Ama karşında Venüs ikizlerde. Matematiksel olarak ne zaman artı ne zaman eksi kestiremezsin. Ve o illüzyonun içine gireceksin. Mecbursun. Niye? Matematiksel olarak Ay Boğa'da, Güneş Boğa'da seni oraya mıknatıs gibi çekecek. Sen orada kendine hakim olabilirsin. Nerede kendine hakim olacaksın? Oraya girmeden mi? Oraya girdikten sonra mı? Oraya girdikten sonra Eros Aslan'da zaten o vur patlasın, çal oynasın. Çünkü Boğa'nın enerjisiyle Aslan'ın enerjisi bir araya geldi mi orada cümbüş var. Bildiğin cümbüş var.
Hem egomu tatmin etmek istiyorum. Onu aldım. Evet. Hem de onu iliklerime kadar hissetmek istiyorum. DNA'ma kadar her yeri, vücudumun her bir zerresinde. Etimin etiyle bütünleşmesini istiyorum. Çünkü boğa bu demek. Hatta I will let you destroy me. Beni yok etmeni istiyorum. Boğa budur. Boğa orada budur. Oraya uzanayım, beni yok et. Beni parçala, destroy me. Orada yapacak bir şey yok. Ich möchte gerne explodieren. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bu sürece şu anda giriyoruz abi. O yüzden orada burçların yaşayacağı şey çok önemli. Onu da şimdi tarotla açıklayacağız. Tarotla açıklayacağız. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu koçların aşk hayatları önümüzdeki süreç içerisinde ne olacak? Bunu şimdi hep beraber gözden geçireceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Neymiş, ne değilmiş. 1 numaralı kart der ki, dev bir kaybetme korkusu. Mayday, mayday, kılıçların beşlisi, kaybetme korkusu, adını koyma. Kılıçların beşlisi ne demektir? Benim olmayacağın fikri beni korkutuyor. Benim olmama olasılığı, yani senin benim olmama olasılığı bile beni korkutuyor. Yeterince korkutuyor. Ziyadesiyle korkutuyor. Ama ya beni mahvederse? Ya yerle bir olursam? Ya ihanete uğrarsam? İki çelişki. İçeride yanardağ patlıyor. Sebep? Çünkü boğa oğlum, boru mu? Karşıt aksi akrep. Eros da koçta ego bekliyor orada, ego. Bunu istiyorum. Evet. Ama ya bana ihanet ederse? Ve havada buram buram aşk kokusu var. İmparatoriçe böyle, nasıl biliyor musun? Buram buram aşk kokusu var oğlum, boru mu? Aynen. Hem aşk kokusu var buram buram, hem acaba ihanete uğrar mıyım? Ayıp denen bir şey var. Üçüncü kartı o. Şimdi o çelişki içerisinde böyle gidiyor. Plüton retroda. Gidiyor geliyor. Matematiksel olarak Plüton retroda. Plüton'un kendisi geçmişten koparmaya çalışıyor seni. Venüs ikizlerde bol sosyallik veriyor. Eros orada koç aslan bu, ama herkes için bu geçerli. Eros aslanda buram ego böyle. Neptün koç burcunda böyle önüne tabakayı koymuş. Bunun olmasını istiyorum. Bunun olmasını istiyorum. Bunun olmasını istiyorum diye. Oradan geliyor biri, oradan geliyor Venüs ikizler, oradan geliyor biri, oradan geliyor biri. Bu arada senin bütün iliklerine kadar, bütün uzuvların, ister vajinin olsun, ister penisin olsun, fark etmiyor. Bütün uzuvların böyle hırs yapmış. Ya intikam alacağım, mayday, evet, ya intikam alacağım, ya benim olacak, ama öbür tarafta ya ihanet ederse. Sayın Koç, olay bunun üstüne ilerliyor şu anda. Bunu yaşama olasılığın çok yüksek. Şimdi bunu neye istinaden konuşuyoruz? Plüton retroda oğlum, boru mu? Aynen. Plüton retroda, ama şu iki kart da onun üstüne biniyor. Eros aslan, boğa, yeni ayı. Buram bütün vücudun düşün. Her taraf kaynıyor böyle. Yani kazan bildiğin fokur. Kazan böyle fokur kaynıyor. Ne yapacaksın onu? Ne yapacaksın? İşte ona sen karar ver. Öyle yapacak bir şey yok. Ya girip böyle dibine kadar yaşayacaksın. Sonuçlarını hiç düşünmeyeceksin. Aynen. Ve ondan sonra kalkacaksın ayağa. Evet. Ondan sonra Eros aslanın ayağa kalkışını düşünemiyorum. Başardım. Eros aslan oğlum, boru mu? Başardım. Ne oldu?
aldım ve yaşadım. Bu olay. Eros Aslan'ın olayı bu. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Boğa burçlarında olay ne olacak? Onun boğa burcunun yükselişi kendisinde de yine ay var ya. Boğa burcunu düşünemiyorum. Düşünmek işte yani şimdi bir ara veriyoruz. Boğa burcuna giriyoruz oğlum. Ara vermemiz lazım. Yapacak bir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Hazır mısınız? Evet. 1 numaralı kart der ki gölgelerin gücü adına yavaş alıştıra açalım. İyi bir şey çıkmadı. Ne oldu? Enerjisi yetmiyor. Karşıdaki insanın boğaya yetmez ki abi, mümkün değil. Vaki mi böyle bir şey? Beni destroy et diyen bir insana karşıdaki insan dayanabilir mi? Destroy me. We are Houston, we have a problem. We have a very big, serious problem. We have an issue. I'm done here. Ich kann es nicht mehr. Nein, das geht nicht. Leider. Also, ich habe noch eben gesagt, bis zum geht nicht mehr, aber yapacak hiçbir şey yok. Ya abi ben de fabrika değilim sonuçta. O enerji yetmiyor ama içerisi de fıkır fıkır. İçerisi de fıkır fıkır ama ölçem de lan millet arayıp da bulamıyor, benim önümde duruyor. Millet arayıp da bulamıyor, benim önümde duruyor ama enerjim yetmiyor. Yani koluyla Red Bull'u içsem gene yemez yani. Olacak gibi değil. Beni yok et dedi lan. Beni yok et dedi oğlum. Boru mu? Aynen. Beni yok et dedi. İlgi şeklinde kendi değerlerine her taraftan ilgi. Sonsuz ilgi. Vakum gibi bir ilgi. Bildiğin elektrik süpürgesi. İlgiyi çekiyor. Bildiğin ilgiyi çekiyor ve orada demlenmek istiyor. Orada yok olmak istiyor. Boğa burcunun önündeki süreç bunun üstüne kurulu. Orada her şey dönüşecek. Her şey değişecek. Ama İşin içerisine Eros Aslan gururu da giriyor. Bak, kartlar muazzam. Bu hepsini yok edebilir. Yok olacağım fantazisiyle. Bütün cinsel dürtüler tavan yapmış. Sen yok olmak istiyorsun Sayın Boğa. Ama gururun diyor ki ama bana bunu yaptı. Bana bunu dedi. Abi bundan sonraki kartlar reşital ama. Bana ne? Bana bunu dedi demeyecekti. Bana resital çok kardeşim. Aynen. Bana resital çok. Bana onu demeyecekti. Bir de Eros Aslan'da bu tribe girersen arrivederci. Elindekini de kaybedersin. Ne oldu? Burnum düşse nereden çıkacağı belli değil. Aynen. Buna giriş yapabilirsin. Orada bakış açını değiştirmen gerekebilir. Bir boğa için ne kadar geçerli, özellikle de cinsel dürtüler tavan yapıyorsa fokur bildiğin gibi değil ya. Aynen, hem de yükselende bana çok yani bana çok. Achtung. Sayın Boğa, bu kart yüzünden her şeyi çöpe atabilirsin. Ya da bu kart senin kurtuluşun olabilir. Orada seçim tamamen sana kalmış olan bir şey. Sonra şunu deme. Hiç yani tahmin ettiğim kadar felakette sonuçlanmadı. Çünkü tribe girdin abi. Tılsımların beşi, sen muazzam bir tribe girdin. O trip içeride senin cehennemini yarattı. Zaten fokur kaynıyorsun. Orasını cennete mi çevireceksin, cehenneme mi çevireceksin? Ayıp denen bir şey şimdi. Cehennemde de fantezi hiç fena olmaz. Eyvallah, tamam, o iyi. O iyi de niye cennette olmasın? Değil mi? Aynen. Girelim şimdi İkizler Burcu'na. Şimdi boğa içerisi elinde kırbaç direkt cehenneme yarıyor. Seni acıya müptela edeceğim. Seni acıya bu kırbaçla müptela edeceğim.
Kelepçe mi? Kelepçe çok klişe lan. Allah tabii. Kelepçe çok klişe. Onu kelepçesiz lime lime edeceğim. Mayday mayday. Mayday mayday. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. 11 numaralı ev. Tabii dışarıdan böyle buram buram. Bir dakika dur. 11 numaralı ev, hayır 12 numaralı ev. Gizli gizli. Yeni ayın gizli gizli geçmişi didik didik ettirecek sana sayın ikizler. Orada yapacak bir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Ne demiş? Değil ki. Buram buram sayın ikizler. Ben dik duruşumu korurum. Ben duruşumu korurum. Kılıçların kralı. Gerisini onlar düşünsün. Beni ilgilendirmiyor. Aynen. Orada yapacak bir şey yok. Sınırlarımı da çizerim. Kılıçların kralı. Peki o kadar libidoyu ne yapacaksın? İçinden bastıracaksın. 12 numaralı ev çünkü. Boru değil. İçinden bastıracaksın. Enerjisi yeten bana gelir. Çünkü ben havayım oğlum. Boru mu? İkizler. Enerjisi yeten bana gelir. Bu aslında uygulanabilecek en rasyonalist süreç. Achtung. Çünkü birden fazla aday var farkındaysan. Ve birden fazla aday var. Bir de geçmişte kalan enerjisi yetmeyenler var. Ben çizgimi şuraya çekerim baba. Ben çizgimi şuraya çekerim. Sen zaten bittin. Yapacak bir şey yok. Daha başlamadan bittin. Düşün. Aynen. Bir de başlasaydın ne olurdu Allah bilir. Daha yatak odasının kapısındayken lan ne oldu? Bitti. Battery love. Oradayken mi love? Ulan buraya gelseydin bari. Allah Allah. Aynen. Oğlum senin de bu kadar yüksek enerjin olmasaydı kardeşim. Abi sen bunu bilmiyor muydun? Biliyordun. Şimdi neyin tribini yaşıyorsun? Bak etrafta var yani sıkıntı yok. Senin enerjinin yetmiyor olması bana bir kayıp değil. Sana bir kayıp. Çünkü ondan sonraki süreç sen böyle kaptırıp gideceksin. Resiter yapacaksın. Hem doğrudan hem dolaylı aşkların gelecek zaten. Onda sıkıntı yok. Sen o çizgiyi muhafaza edebilecek misin? Senin enerjini sömürene. O önemli olan. Önemli olan o sayın ikizler. Gelelim şimdi sayın yengeç burçlarına. Yengeç oğlum boru mu? Neresi 11 numaralı ev? Dışarıdan böyle duyan geliyor. Sırf duyan da değil, gören, kokuyu alan. Oğlum kokuyu alacak tabii. Çünkü bak ay boğada, güneş boğada, Eros aslanda, Neptün böyle koçta buram buram hava, kokuyu saçıyor havaya. Sınıf gibi yengeç kokusu alıyor mu sen de benim gibi? Aynen. Böyle buram buram böyle her tarafıma. Bir de görsem ne olur Allah bilir. Kokusuyla bu hale geldiysem. Artık yapacak bir şey yok. Yengeç burcu 1, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı ne diyormuş? Bakacağız şimdi ne diyormuş. 1 numaralı kart diyor ki önünü öngörmek isteyenler var. Değneklerin üçlüsü. Şimdi ben bu topa girersem ne olur? Önümü öngörmek istiyorum. Yengeç bir numaralı kainatın yengeç kuralı. Zodyak'ta 4 numaralı ev. Kainatın yengeç kuralı. Seninle takılacaksam bu sevişmeyi yaşayacaksak bu tenselliği ki yaşayacağız belli. Yani ben biriyle yaşayacağım da senle mi yaşayacağım o belli değil. Sıkıntı orada. Yaşayacaksam öngörebiliyor olmam lazım. Çünkü güneş boğada. Tamam şehvet, tutku her şey tavan yapıyor da boğanın bir de garanticiliği var oğlum. Boru değil onu da atamazsın. Bunun için de o zaman emek sarf edilmesi gerekiyor arkadaşım. Karşılıklı emek sarf edilmesi gerekiyor. Orada yapacak bir şey yok. Önünü öngörmek istiyorsan, sen şunu diyorsan sayın yengeç, sen önümüzdeki 100 yılı bana garanti et. Aha şuraya çiz. Ondan sonra ben o yatağa girerim. Yoksa kokumla idare edersin. Bu mu? Bu. Sen bunu çok ararsın. 100 yılı beraber inşa edeceğiz kardeşim.
Aynen. Ayıp denen bir şey var. Achtung. Ve sen bunu dönüp de geçmişe söylüyorsan daha çok işin var. Daha çok. Onu sen daha kapatmadıysan. Oo. Ama ben onun ne zaman ne yapacağını biliyorum. Ne zaman patlayacağını biliyorum. Neyin patlayacağını biliyorsun? Yani patlayacağın nokta. Şimdi patlayacak olan kısım zihinsel bir kısım mı? Yoksa cinsel dürtüler ne zaman patlayacağını biliyor. Hayır, ben onun her şeyini ezberledim. Tamam, biliyorsun da o level'a ait kardeşim. Onu artık bırakman gerekiyor. Bu 11 numaralı evi boşuna mı yaşıyoruz? Başka yeni bağlantılar. Aynen. Eğer ki tek derdin yönetmekse o zaman cinselliği unut. Unut. Tek derdin yönetmekse. Yaşayamayacaksın. Sebep? Çünkü Plüton Kova burcunda retroda. Vizyon istiyor. Vizyon da burada. Vizyon ne demektir? En dibine kadar yaşanmış, iliklerine kadar yaşanmış cinsel ilişkiden çıkan enerjiyi alıp hayatına bir vizyon inşa etmektir. Bizim insanoğlunun hayatı bunun üstüne kurulu. O enerjiyi yatakta üret, sonra o enerjiyi al zihinde bir metafor haline getir, o metaforu inşa et. Biz bunun için yaratıldık ya. Sen sırf tanıyorsun diye ben bunun üstüne gideceğim. Ama o bu alana müsait değil. Onu ne yapacak? Nereden biliyorsun? Yıldız kartından biliyorum. Bu o konunun kapanmış olması gerekiyordu çoktan. Ama yine de sen bilirsin. Sen istediğin şehveti dibine kadar yaşa ama o yataktan çıktıktan sonra, o orgazmı yaşadıktan sonra, kapıdan çıktıktan sonrası yok. Çünkü o level'a ait değil. Bitti. Yok, ben 2 yatak odasında ikisini de idare ederim diyorsan orada fantezi senin kardeşim. Orada yapacak bir şey yok. Gelelim şimdilik sayın aslan burçlarına. Sebep kariyeri mi oğlum? Bu orada. Kariyeri mi onun üstüne inşa edecek? Yani bir orgazm üstüne bir orgazm. Bir orgazm üstüne bir orgazm. Bir şey mi inşa ediyoruz? Ay, göreceğiz şimdi oğlum. Aynen. Yapacak bir şey yok. En kaliteli ilişkiden bahsediyor. En kaliteli ilişkiden. O az önce anlattığım orgazm duygusunu alıp onunla bir kariyer inşa edebiliyorsan o kişiyi seçeceksin. O kişiyle yaşayacaksın onu iliklerine kadar. Nokta. Sana bir katkısı varsa. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Der ki sayın aslanlarla. Değersel konuda sıkıntı yokmuş. Aynen. Tılsımların altılısı. Değersel konuda sıkıntı yokmuş. Sadece güncellenmiyor bu aslan burcu. Eros aslanda. Tabii ev sahibi ya şu anda aslan. 10 numaralı ev. Aslan kendini güncellemiyor. Sıkıntı burada. Aynı klişe sevişmeler. Aynı klişe ilişkiler. Abi sıkılmadın mı? Benim ay burcum. Ben direkt bu cümleyi gör. Sıkılmadın mı ya? Allah Allah. Hatun ne adam, sıkılmadın mı? Hep aynı şeyi yaşamaktan, aynı şeyi. Günaha gelmedi mi kardeşim? Ben olsam çıkar giderim. Gene mi aynısı? Çünkü diyor ki sıkılmadın mı aynı level'da? Sıkılmış olman gerekiyor. Çünkü Plüton Kova'da. Kova orada artık vizyonel olarak sana bir şey katmıyorsa direkt olarak bağı koparır. Çat diye. Çünkü ona artık bir vizyon katmıyor. Aynı rutinleşti. Üst bilince geçiş yaptıramıyor. Sayın Aslan da tam şu anda. Burada senin yapman gereken şey aşk hayatında sana, vizyonuna, tenine, konforuna, ondan sonra hücrelerine, zihnine, ruhuna en iyi hitap eden olasılığı seçmek. Kupaların üçlüsü.
bu mudur, budur dedirteceksin. Dene abi. Dene, yapacak bir şey yok. Denemeden olmaz. Denemeden anlayamazsın hiçbir şey. Aynen. Dene ki o kutlamayı yapabilesin. Çünkü matematiksel ve mantıksal olarak uymak zorunda. Yani orgazmı yaşadın, cinselliği yaşadın. O cinsellik ondan sonra bir araya geldiğinizdeki algoritmayı çalıştırabilmek zorunda. Yok diyorsa senin algoritman beni ilgilendirmiyor. Ben sadece şu sevişme anı için buradaydım. Geç. Onu geç. Yok diyorsan ben onunla eyvallahım. O sana kalmış olan bir şey Sayın Aslan. Orada kimsenin yapabileceği şey yok ama sen bir süre sonra daha üst level'e doğru gitmeye başlarken o seni geri çekmeye başlayacak. Seçim senin. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 9 numaralı ev. Alçalan balık. 8 numaralı ev Koç. 9 numaralı ev Boğa. 9 numaralı ev. Vizyonerlik. Benim vizyonuma uyan biriyle partner olmak istiyorum. Ben ancak o benimle sevişmeyi hak eder. Mayday mayday. O sürece giriyorsun. Bu da seni uluslararasına kadar götürür Sayın Başak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Diyor ki Sayın Başaklar, bir süredir hayatınızda bu konuda belirsizlik var. Size düşen şey ben bunun bu şekilde olmasını istiyorum. Nokta. Ama cinselliğinde şey mi olur? Abi kardeşim sen benim vizyonumun tamamına uymak durumundasın. Sen beni taşıyamıyorsan, taşımak derken sen benim hayatımda eşlik edemiyorsan sırf seks için ben kalan hiçbir şeyin uymadığı ve belirsiz olduğun için ben bunu benim bir vizyonum var. Plüton Kova. Yapacak bir şey yok. Ancak sıkıntı yaratır. Ancak sıkıntı yaratır. Ve şu önümüzdeki süreç içerisinde onların dönüşleri söz konusu matematiksel olarak. Çünkü Plüton retroda ve Boğa geçmişi de getirir. Geçmiş bağlantısı vardır. Mayday mayday. Onların dönüş yapma durumu var. O dönüş yapma esnasında sen ne yapacaksın? That is the question. Ya direnirsin ya da libidonu teslim edersin. Ya ne yaşayacaksak yaşayalım anasını satayım ya. Tamam sıkıntı yok ama bak olmazsa ben esnerim öbür tarafa. Ben başağım yaparım abi. Sıkıntı yok. Ama daha sonra niye yaptım demeyeceksin diyeceksin. Demezsen vicdan yasarsan o senin problemin. O senin problemin ne olur? Her şey elinde patlar. İçindeki cinsel enerjiyle hiçbir cinsel bir birliktelik yaşamayıp onu zihnine empoze edip yapacaklarını yapabilirsin. Ya da alırsın hayatına, o enerji içinde patlar orgazm sonrası ama sana bir şey inşa etme fırsatı bırak yapmayı, üstüne bir de yük olur. Bu sefer implode yaşarsın. İçinde patlar. İçinde patlarsa totally ugly. Mahvolursun. Ben seninle yaşayacağım ilişkiyi, yaşayacağım orgazmı, seni buraya getireni başlarsın ondan sonra. Sen aldın kardeşim. Hiç kimseyi suçlamaya hakkın yok. Sen libidona dayanamadın. İlla dedin ki ben bir şey inşa edeceğim. Şu seksi yaşayayım. Çünkü Eros Koç'ta böyle Eros Aslan'da böyle buram buram. Güneş, ay, Boğa'da tabii senin de bir dayanma gücün bir yere kadar Sayın Başak. Gelelim şimdi gölgelerin gücü adına. Sayın Venüs'ün yeni ayın öbür ucu. Terazi. O neresi? 8 numaralı ev oğlum. Boru mu? Direkt o evin sahibi. Akrep. O evin sahibi akrep. Siz akrep evinde boğa burcu yeni ayı yaşayacaksınız. Sizinle takılan
Bugünden önce bugüne kadar seks yaşamamışım. That was amazing. Özellikle bu yeni ayda. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Ne diyormuş? Sizde de belirsizlik hakim. Demeniz gerekenleri dediniz mi sayın teraziler? Bu belirsizlik, kılıçların kraliçesi. Dönemezsin. Dönersen sonuçlarına katlanırsın. Seni oraya gömerim. Nereden biliyoruz dönemezsini? Kupaların 8'lisi var orada oğlum. Boru mu? Aynen. Dönemezsin. Dönersen ölümü göze alarak dönmen gerekiyor. Nereden? 8 numaralı evden. Sahibi akrep, ölüm. Sen gideceksin, bambaşka bir sen gelecek geriye. Gelmek zorunda, yoksa o yatak odasına giremezsin. Bitti, done. Resmen otoriter bir şekilde bunu demek zorundasın. Nereden biliyoruz? Tılsımın kralı. Otoriter bir şekilde bunu demek zorundasın. Otoritelere kadar yolu var. Terazi burçları arasında boşanma olasılığı olanlar olabilir. Ve otoritelerle de karşı karşıya kalabilirsin tabii ki. Ancak ve ancak bulunduğun konuma gelmek isteyenler olabilir. Senin level'ın çok güzel, ben bu level'a dahil olmak istiyorum. Tamam, o zaman şartlarımı yerine getir kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Hem cinselliği dibine kadar yaşayacaksın benimle, teraziyle. Hem kalanlara uyum sağlamayacaksın, yemezler. Ve duygusal paniğe yer yok sayın terazi. Duygusal paniğe hiçbir şekilde yer yok. None. Yaparsan sonuçlarına sen katlanırsın, faturayı sen alırsın sonuçta. Yani yapacak bir şey yok. Gelmeyi kabul edersen, gelinmesini kabul edersen sonuçlarını da kabul etmişsin demektir. Ben bu tutkuyu ben bu seksi, bu tutkuyu, bu şehveti yaşayacağım. Ben bunu bütün tenimde hissetmek istiyorum. Yani bir kereliğini hissedeyim. Çünkü şu anda buna ihtiyacım var diyorsan olay konfor alanına bile sebebiyet verebilir. Haberin olsun. Gelelim şimdi en iyisi elinde bunu yaptığına dair. Yani ki senin level'ına eşdeğer bir level'ı otoritelerden tescilli bir şekilde, yani kendi hayatında bunu kendini inşa edebilmiş birini otoritelerden onaylı bir şekilde karşına gelirse onda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü onun senin konfor alanını parçalaması mümkün değildir. Çünkü kendisinde zaten var. Buna ihtiyacı yok. Orada istediğin seksi yaşa. Gelelim akrep burçlarına. Yükselen akrep, alçalan boğa oğlum. Boru mu? 7 numaralı ev lan. Aynen. Zaten şu anda muhtemelen akrepten hazırlık yapıyor. Dur bakayım. İyi mi? Ne oldu? Buluşacağız da. Tamam da. Kaslarını niye kontrol ediyorsun? İntikam. Dişe diş, kana kan. İntikam. Dişe diş. Bakalım sayın akrepler. Revenge. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ve 4 numaralı kart. Bond. I'm like James Bond. I'm not like, I'm directly James Bond. As a Jesus. Aynen. 1 numaralı kart sayın akrepler. O zaman korkuları bir kenara bırakmak zorundasın matematiksel olarak. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bütün mantık der ki buraya giriş yapmasını istiyorsan
full mantık olacaksın. Ruhunu teslim et desen daha iyi. Oğlum ne yapalım? Allah Allah. Tabii orada yapacak bir şey yok oğlum. Ciddi işler, ciddi ilişkiler evi ya. Orada mantıklı davranmayacaksan bitti. Bunun hiçbir zaman revenge dahi olsa mantıklı bir revenge yapmak zorundasın. İntikam yapmak zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Duygularını yok sayman gerekiyor. Duygularını yok saymazsan, duyguların seni yok sayar, kalırsın öyle. O ana kadar o duyguları yok sayman gerekiyor. Çünkü o ana kadar gelip bunu göze alabildiyse senin gözünün içine baka baka, orada artık hiç kimsenin seni bir illüzyona inandıracak güç noktası kalmaz. Çünkü akrebin gözleriyle karşı karşıyasın oğlum. Orada artık bir illüzyon kalmaz. Yani her şey erir. Gitti. Akreple karşı karşıyasın çünkü. Tabii bildiğin akrep süzme değilse. Akrep beynini tamamen devre dışı bıraktıysa orada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü bir yenilenmeye gitmek durumundasın. Duygusal hayatında, cinsel hayatında bir yenilenmeye gitmek zorundasın. Bir yenilik. Üstüne kattığın bir şey olmak durumunda. Kaybetme korkusunu yaşıyorsun ama üstüne yeniliği de hesaplamış olman lazım. Mantık. Boşu boşuna mantık demedik oğlum. Boru mu? Çünkü cinsel aksiyon ondan sonra had safhaya çıkacak. Sen oraya yenilik katmıyorsan yan taraftan koç der ki NBA'den ne oldu? Yapacak bir şey yok. Yapacak. Time out. Time out. Time out. Der. Time out der. Yapacak bir şey yok. Steps. Time out. Step this is steps. Time out. Hücum faulü. Gelelim şimdi yay burçlarına. Yay burcu o vur patlasın çal 6 numaralı ev oğlum. Vur patlasın çal oynasın. Onu oraya yöneteceğim. O ilişkiyi oraya yöneteceğim. O ilişkiyi oraya yöneteceğim. O ilişkiyi oraya... Ben geliyorum abi. Bakalım şimdi sayın yaylar. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ve 4 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki sayın yaylara. İyi hesapladınız mı? Neyi ne şekilde yaşayacağınızı? Duygusal hayatınızda. Kiminle, neyi ne şekilde yaşayacağınızı. Büyük arkana der ki hesaplamış olman gerekiyordu. Fazla yüz verirsen sonuçlarına katlanırsın. Azize kartı öyle der çünkü. Ama bu her şeyi mahvedeceği manasına da gelmiyor. Kılıçların 9'u çünkü bu potansiyelinde var. Biliyor, libidosu tamamını yapıyor, haberim var. Yaydan bahsediyoruz ve boğa yeni ayından bahsediyoruz. Eros aslandayken bir de. Eros ateş elementinde, yay zaten ateş elementinin kendisi. Yani zirve yapacak o libido. O libido zirve yapacak. Bak, hiç kimsenin korkularını taşımak zorunda değilsin. IQ olarak uçuyorsun. O yüzden sana ben hep lakap taktım. Uçan pisişik diye. IQ olarak sezgisel uçuyorsun. Hiç kimsenin korkularını gidermek zorunda değilsin. Herkes kendi yaralarını kendi sarmakla mükellef. Hiç kimsenin yaralarını sarmak zorunda değilsin. Sen kendi libidonu tatmin edeceksin orada. Yapacak bir şey yok. Gelip de orada tam o esnaf ne oluyor oğlum Basketten eigentlich konu ne? Tam en romantik alanda böyle loş ışık artık band kopmuş şalteri indiririz. Lan senin ben yaşayacağın ilişkiyi de yaşayacağın sevişmeyi de Allah aşkına bu ne lan? Amortiden mi çıktın o kızım sen? Oğlum sen veya fark etmiyor. Amortiden mi çıktın? Bir gerçek romantizm.
Gerçek romantizm. Korkunun getirdiği romantizm değil. Gerçek romantizm. Bu tam işin ortasındayken batırır her şeyi. Çünkü karşında bir ilişki yok. Hesap kitap var. Karşında ilişki yok. Hesap kitap var. Senin libidonu sana karşı kullanıyor demek oluyor. Çünkü o kendisini yönetemiyor. Kendi hayatını yönetemiyor. 6 numaralı ev. Senin yönetimine aşık olmuş, libidonu kullanıyor. Çünkü kendisinde boğa değerleri yok. Olanı alacaksın kardeşim. Gelelim şimdi sayın Oğlak burçlarına. Evrenin Eros anayasasını baştan yazıyoruz. Oğlağa geldi sıra oğlum, boru mu? Anayasayı baştan yazıyoruz. 1. madde yazın. Çünkü Oğlak'ta var. Oğlak'tan bahsediyoruz oğlum, boru mu? 5 numaralı ev. Flört evi hem de. Düşün. Flört evi. Düşün, bir de flört evinde olaya ne olur Allah bilir. Bakacağız şimdi sayın Oğlak. Açmaya korkuyorum kartları ya. 1 numaralı kart. 2 numaralı kesin şeytan kartı. Tılsımların 5'lisi. Ondan sonra ne bileyim. Kılıçların 9'lusu. Kılıçların 8'i. Bir duygu var mı? Böyle. Eros var mı bari? Yani aşıklar o da yok. Böyle oğlum yerse. Oğlaktan bahsediyor çünkü. 3 4 numaralı kart. Evet. 1 numaralı kart der ki tılsım 4'lüsü. Ne oldu? Sahiplenme tutkusu. Sahip olma içgüdüsü. Duygusal hayatta bu demektir. Seninle şimdi bir seviye içeceğiz, bir seviye içeceğiz. Abi nefesi gitti onun. Ya istese de yapamazsın artık. Hani gönüllü dahi olsa ruh bedeni terk etti oğlum. Ha kuru kuruya bedenle takılmak istiyorsan da öyle bir fantezin varsa. Çünkü Lilith Oğlan böyle bir fantezi var. Haberin olsun. Önümü öngöremiyorum. Önümü öngöremiyorum. Önümü öngöremiyorum kendini. Tamam mı? Artık hiç göremeyeceksin zaten. Hani %10'luk ihtimal vardıysa beraber şu anda %1. Önümü göremiyorum. Çünkü yok. Aşırı bağladı. Önümü öngöremiyorum seninle. Kık gitti. Kık gitti. Gördün mü? Tık gitti. Oraya gidiyor çünkü olay. Rahat bırakacaksın. Destek olunacak karşılıklı ve yeni bir inşaya gideceksin. Sen al şu kovayı. Ben de şuradan çimento alıyorum. Biz şarap mı nerede? Şarap nerede? Şarap. Ne? Hiç aklıma gelmedi. Şarabı ne yapacağız şimdi burada biz? Yani burada ne işe yarayacak şarap? Sular kesik, onun yanına şarap mı koy? Hayır, neyin peşindesin? O çünkü onun kafasında inşaat var. İnşaat var. Yeni denge inşaat etmek var. Bunu göze alamıyorsan hiç gitmeyeceksin Oğlak'a. Oğlak da eğer karşındaki insanın senin hayatına katacağı şey, senin karakterine, senin bir sonraki haline. Çünkü Oğlak güncellenme geçiriyor, bir sonraki haline geçiş yapacak. Eğer o bir sonraki halini destekliyorsa o yatak odasına gayet rahat girebilir. Ama sen de işin suyunu çıkarmayacaksın. İşte kural yok. Yaparsan direkt sıçtın, sıvarsın şöyle komple. Önünüzü beraber öngöreceksin. Değnek üçlüsünde o kalan 3 tane değnek boşuna yok sayın Oğlak. Ve Oğlak da kendisi aradan çekilip değnekler siz halledin derse, etrafında böyle Oğlak varsa siz de çekilin aradan. Yapacak hiçbir şey yok. O geceyi yaşadığına pişman olursun. Ruhun kararır, allak bullak olursun iç dünyanda, karma karışık olursun ve onu temizleyene kadar dengen kaçar. Hayatının bütün dengesi gider. O yüzden hem Oğlak dikkat etsin bu konuda,
Hem etrafında oğlak olup da bunu yaşamak isteyen. Biz bu akşam oğlakla takılacağız. Tamam. Yazın ne oldu? Game over. Emin misin oğlakla gitmek istediğine? Gelelim şimdi kova burçlarına. Sayın kovalar, 4 numaralı ev doğru mudur? Doğrudur. Kökler, atalar, gelmiş, geçmiş ne varsa. 10 numaralı kariyer evi. Benle gelen, benle komple bütünleşmeli diyorsun. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Bakalım önümüzdeki süreç Kova burcunun duygusal hayatı. Çünkü çekilecek gibi değil diyor Kova. Çekilecek gibi değil. Hepsi birbirinin fotokopisi ya. Hepsi birbirinin fotokopisi. Bakıyorum aynı. Ne vizyon var, ne herhangi bir strateji var, ne bir gelecek planı var. Hepsi aynı. Ama dikkat et Sayın Kova. Orada senin ön yargın da söz konusu olabilir. Sürpriz gelişmeleri kaçırabilirsin Sayın Kova. Haberin olsun. Yalnız kalmayı tercih edebilirsin Sayın Kova. Kendi vizyonunu aşmak ve kendini tamamen içsel olarak güncellemek için. Bu da ne demektir? Kendi cinsel dürtülerini kendi kariyerine yönlendirmek. Dışarıdaki her şeyi izole etmek ve kendi kariyerine yönlendirmek. Aynen. Çünkü doğru zamanda doğru kişiye doğru hamleyi yapman gerekiyor. Ya manipülasyonsa. Olay çünkü senin 4 numaralı evinden bahsediyoruz. Boru değil bu. Ve senin yaşayacağın cinsel ilişki normal insanların yaşayacağı cinsel ilişkiler gibi olamaz. Mümkün değil. Çünkü senin arkanda Uranüs var. O kadar sıra dışına sürüklersin ki karşındaki insanı. Korkma ihtimali de var. Kendini teslim etme ihtimali de var. Çünkü diğer insanların alışık olduğu cinsel hayat sende yok. Sen zirveye, en zirveye. Bu yüzden zaten sende takılı kalıyorlar. Sana aynı geliyor. Çünkü seçtiklerin veya sana gelenler genelde aynı basmak alıp işte seks dediğin budur, ilişki dediğin budur, aşk dediğin budur. Bunun bir integralini versene bana. Bir formüle sokmuşsun bunu. Bunun bana bir integralini versen. Önümüzdeki süreç sana olan ilgi artacak zaten. O ilgi esnasında o manipülasyonlara denk gelirsen orada dikkat etmen gerekiyor zaten. İşin içerisinde direkt olarak simsiyah gelenler var. Biz bunlara kara dullar diyoruz. Veya tamamen ben sana yeşil bir dal sunuyorum deyip hop öbür taraftan ejderhaya dönüşenler var. Achtung! Ya da buz gibi bir buz kütlesi halinde sen marjinal değil mi? Marjinal de bokunu çıkarma. Aynen. Olay bu Sayın Kova. Önümüzdeki süreç. Gelelim şimdi balık burçlarına. 3 numaralı ev. Yakın çevre, kardeşler ve dürtülerinle yaşamak istediği şeyler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart ve 4 numaralı kart. Sayın balık. Biraz fazla kasmıyor musun? Kılıçların üçlüsü, dörtlüsü. Pardon, tılsımların. Biraz fazla kasmıyor musun? Her şey benim kontrolümde olmalı. Tamam olmalı da. Yani o da mı senin kontrolünde olmalı? Onu kontrol edemezsin sen. Mümkün değil. Onu sen kontrol edemezsin. İşte önümü öngörmeliyim. Psikopatlık mı var? Biraz değil mi? Biraz bir havası esiyor psikopat. Yani, psycho. Önümü öngörmek istiyorum. Tamam önünü öngörmek istiyorum. Hangisiyle önümü öngörebilirim? Bana bunlarla gel kardeşim ya. Allah Allah. Bana bunlarla gel kardeşim. Şimdi ciğerimi ye işte. Bana bunlarla gel. Kupaların üçlüsü. En iyisini ama en iyisini bulurken de bu konuşacağım. Ama iyiydi kardeşim. En yakın çevreme alacağım ya.
Sen de haklısın o konuda. Sen de haklısın konuda. Ya bana ihanet ederlerse o zaman IQ testi yap kardeşim. IQ testi yap. IQ'su, vizyonu. Çünkü balık bu. Einstein. Net. Vizyonu sana uyan, sana yakın olan zaten sana ihanet etmez. Çünkü ihanet etmek gereği duymaz. Çünkü ihanet etmek onun için vizyonsuzluk demektir zaten. Böyle birini alırsan tertemiz bir şekilde o yatak odasına gir. Çünkü sen orada yani başka bir boyutta yaşıyorsun. Bunu herkes biliyor. Balık burcu Eros'ta yatak odasında o cinsel ilişki başka bir boyutta yaşar. Kendini rüyalar aleminde zannedersin. O kadar bırakırsın kendini. Ama olayın gerçeklikte mantıksal ve matematiksel bir bağı olmak zorunda. Balık burcunun hayatına girmek isteyen haberin olsun. Balık sen de haberin olsun. Yani bütün fantezilerin bir matematiksel ve mantıksal şeyi olmak zorunda o yatak odasından çıktıktan sonra. Bitti. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik arrivederci. Eyvallah.